Sevgili arkadaşlar, bugün benim en güzel günlerimden biri. Çünkü müthiş bir konuk ağırlıyorum. Çok sevdiğim bir konuk. Canımsın. Nejat Alp burada. Canımsın benim. Daha Çok ne teşekkür isteyeyim ederim. ya şu hayatta Nejat abi. Esas benim Cemil olmam çok güzel hakikaten. Abi hoş geldin. Hoş bulduk canım benim. Bir konser öncesinde seni. Çok tesadüf bir ara. Gerçek Harika. tesadüf. Senin olduğun yere geldim. Çok güzel. Çok güzel. Benim için müthiş şanslı bir gün. Estağfurullah. Nejat abi yıllarca sizle sohbet etmek istedim. Her şeyin ötesinde zaten biz konservatuar döneminde arkadaşlarımla sizi dinliyorduk, sizi Ne konuşuyorduk. mutlu bana. Yani vallahi yani Ay, ne mutlu Nejat bana. abi ne sorayım size, ne konuşayım bilmiyorum ama Ay. muhabbet etmek istiyorum Tamam sizinle. şeref diyorum. Şimdi az önce konuşurken Nejat abi dedi ki bana her seyircinin farklı bir reaksiyonu var. Tabii. Türk müziği konuşuyorduk. Dedi ki Antep'te çok farklı bir seyirci Farklı bir var. seyirci var. Şimdi sizin orijininiz Türk sanat müziği mi Nejat abi? Yoksa hani bu efsane taverna denen o kültürün yapısı Yani mı? o Siz gerçek- kendinizi gerçek- nasıl tanımlıyorsunuz? Bana sorarsan benim branşım taverna. Gerçekten taverna. Ama en hasta olduğum müzik türü de Türk sanat müziği. Yani mümkün olduğu kadar yani mümkün olduğu yerlerde fazlaca okumaya çalışıyorum. Ama geri kalan tabii mecburen günün parçalarını da okuyorum. Ama bana sorarsan ben gerçek tavernacıyım Türkiye'deki. Gerçek tavernacı. Gerçek tavernacılık nedir Nejat abi? Nedir? Taverna kelimesi Yunanistan'da iyi yemek verilen, içkili, müzik, her türlü müziğin çalındığı eğlence yeri demek. Evet. Ben de yıllarca gayrimüslimler, İstanbul'daki gayrimüslimlerin çalıştığı, eğlendiği mekanlarda çalıştım. Dolayısıyla İbranice bilirim, Rumca bilirim, Gerçekten. Erberice okurum. Bunlar saatlerce okuyabilirim bunları yani. Tabii Bunları ne zaman daha önce de orkestracılık yaptım 17 sene. Bas çaldım. Esas işim bastır. Batı'yı iyi bilirim. Cazı bilirim. Allah'a binlerce şükür kendimi övmek gibi olmasın. Övün abi Çok lütfen iyi bir- övün ya. Çok iyi bir dinleyiciyimdir yani. Harika. Dedim ya biraz önce gene konu geçti. 4 kere dünyayı dolaştım. Görmediğim yer sayısı 2 elin parmaklarını geçmez yani. İnanılmaz. Ve her Nejat abi. gittiğim yerde bütün müzik türlerini dinledim. Ama Türk sanat müziği gibi bir müzik dünyanın hiçbir yerinde yok. Hiçbir yerinde yok. Hatta söylerim herkese abi abartmıyor musun? Abartmıyorum derim yani. Abartmıyorum çünkü böyle bir müzik tarzı yok. Böyle bir şey Yani yok. böyle bu kadar makamı olan, inerken başka, çıkarken başka komaları olan başka bir sistem yok. Sistem Yani. yok. Böyle bir fark. Nejat abi şimdi birçok genç arkadaş müziğe başlayan yani hayatı çok aslında basit çizgilerde geçiyor. Ünlü olayım. Evet. Herkes beni O tanısın. çok kötü İş ya. bitti. O Yani çok şimdi kötü. siz diyorsunuz ki ben orkestracılık dönemi yaptım. Enstrüman çaldım. Efendim dünyayı gezdim. Sosyal Tabii. kültürümü geliştireceğim. Tabii. Bu kadar şeyi bu nasıl Bu döker? mesleğe başlarken ben ünlü olacağım diye başlamadım hiç. Ben para kazanacağım diye de başlamadım hiç. Ben bu işi çok seviyorum, bu işi yapmalıyım. Başka bir şıkkım yok yani. Başka bir şıkkım yok. Evet, Aman bunu aman. yapmalıyım. Hakikaten de ortaokulda müzik öğretmenimiz geldi. Arkadaşlar herkes mandolin alacak dedi. Mandolin mi? Orta bir yani. Evet. Eve geldim. Babam hayatta almam dedi. Eyvah, babam da Karadenizli biraz. Almam dedi. Baba hoca istiyor falan. Sınıflarımız da çok güzel. 22 kişilik sınıflar. Almayacağım dedi. Eyvah. Gündüz sabahtan öğlenleyin ders, müzik dersi de. Sabahtan bir geldim. Bütün talebeler getirmiş. Bir tek benim yok. Eve geldim ağlıyorum. Anne dedim ya herkes getirmiş. Bir tek benim yok. Filan filan. Tesadüfen yemeğe dayım geldi. Dedi ki yürü lan ben seni alıyorum. Yapma dayım. Dayım benim için kahraman tabii bir anda. Kahraman be. Götürdü beni Beyazıt'ta bir yerden. Çok güzel. Bir mağazadan bir mandolini aldım. Okula da geç kaldım tabii bu arada. Bir saat yemek molası var. Akşama kadar okul. Evet. Geldim sınıfa geç girdim ama hoca suratımdan anladı herhalde. Tamam otur yerine dedi. Dedim kusura bakmayın geç kaldım Beyazıt'tan geliyorum çünkü. Çok acayip ya. Neyse aldım elime. Dedi ki arkadaşlarına öğretsin sana nasıl akort edildiğini. Akort çağırdım çocuklara. İşte bu düdük, herkes birer tane düdük dağıtmış bu arada. Akort dedi. Düdüklere göre akort ettim. Daha ilk 2 dakikada. Yani o zaman ceviz oynamaya diye geldim odana diye bir türkü var. O zaman Ahmet Sezgin okuyor. Evet. Çok meşhur o zaman. Adam
Geldi müzik öğretti. Sen daha önceden çalmışsın dedi. Dedim hayatımda ilk defa alıyorum. Daha 5 dakika olmadı elim alalı. Dedi ki gerçek mi söylüyorsun dedi. Dedim peki başka bir şey çal. Başka bir şey ne? Başka Ne çalınır başka? Aklıma gelmiyor o zaman. Adam o zaman neydi ya? Bir şarkı daha söyledi bana. Onu da biliyorum. Geçtim. Tün 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 çalmaya çalıştım ve çaldım. Çaldım. Adam dedi ki bak bu arkadaşlar hepsi bu işi yapacaklar ama sen müzisyen olacaksın dedi. Ay işte bu. O gün müzik öğretmenim çok Müthiş. yaşıyor, Allah uzun ömürler versin. Ne güzel, çok selam Zahir diye kendisine. bir hocam benim çok değerli bir hocaydı. Dedi ki bütün bu okuldaki herkese ben baktım. Herkes getiriyorlar, dersleridir, Çalıyorlar. yapıyorlar, çalışıyorlar. Ama sen müzisyen olacaksın dedi. Ya ne acayip. Hakikaten ben o söz de etkiledi herhalde beni bilmiyorum. Artık hemen tabii harçlıklarımla gitar kiralamaya başladım. Kiralama. Gitar kiralama. Kiralıyor. Ya Bir bahsettiğiniz çocuk gitarı zaman ne zaman Necdet abi ne zaman kiralanıyor gitar? Anlattığım sene 60'lı yıllar yani bahsediyorum. Çocuğun birisinin gitarı var ve hiç çalmıyor. 125, 2,5 lira babam bana harçlık veriyor okula giderken. 125 kuruşunu ona veriyorum. Çocuk gitarını bana veriyor ki ben evde gitar başladım. Akorları öğrenmeye başladım. bak ya. Kendi kendime gösteren yok. Kendi kendime çözmeye başladım. Bulmaya yani. çalışıyorsun akorları, uyumlu Evet. sesleri. Ya bir ay sonra zaten orkestra kurdum okulda bir anda. Bir ay sonra orkestram var ve de o zaman en meşhur yıllar 68'li yıllar Beatles'ın parçaları Ya. başladı. Ve Beatles parçaları çalıyorum ve Beatles okuyorum. O kadar hoşuma gidiyor. Yani ama güzel bir dönem. Çok denk güzel gelmiş dönemmiş Necdet abi. ya. Beatles yeni çıkmış. Şimdi Dünyayı anlıyorum ya. Şimdi anlıyorum. Şimdi bir de şimdi bak lütfen. Tamam. Yani okulumuza Sakatlar Derneği'nin başkanı geldi. Kolejde benim okuduğum okul. İstanbul Koleji diye Fındıkzade'de. Müdürümüzden rica etmişler. Sizin burada orkestra gördük biz demişler. Bizim demişler Sakatlar Cemiyeti diye bir toplantımız olacak. Açık arttırma toplantısı. Orada bir parça çalarlar mı? Gittik. Ben tamam ne çalacağız? Dedim normal biz bildiklerimizi çalacağız. Zaten 15-20 parça çalıyoruz. Yesterday çaldım. Of. Başörtülü insanlar var orada. Herkes benimle beraber okuyor parçayı biliyor musun? Oo. Çok enteresan. Yani Çok ben güzel bir bıraktım. dönem. Bütün herkes Yesterday'i okuyor benimle beraber. Abi bu insanlar Ne güzel. nerede ya? Bu insanlar nerede şu anda? Şimdi 2 tane Türk sanat müziği okuyorum. Üçüncüde abi bir değiştirsen şunu ya falan diyor. Abi yani aradaki farkı Çok acayip. anlatabildim mi bilmiyorum. Çok. Yani iki tane şey var Necdet abi. O dönemde Evet. diyorsun ki gitar hani ben kiralıyorum. Evet. Efendim Yesterday'i nereden dinliyorlar? Evet. Ya plaktan duyacak. Evet. Yani televizyon bangır mangır çalmıyor. Yok, evet. Radyolar yıkılmıyor. Televizyon yoktu zaten. İnternet yok. Şimdi Evet. bu insanlar duymuş, Evet. söylüyorlar. Şu an her şey var. Evet ve dinlemiyorlar. Evet, Çok dinlemiyor. enteresan. Daha garip bir şey. Çok enteresan. Ama çok güzel bir dönem. Yani unutulmaz bir dönem. Unutulmaz bir dönem. Evet. Biz onların sayesinde müzisyen oldum Evet. ben. Yani daha doğrusu ondan sonra kaliteye yöneldim. O zaman ilk olarak Beatles'larla başlıyorsun. Evet. İngilizce. O senelerde başlıyoruz çünkü. Sonra ne zaman Türk müziğine dönüş başlıyor? Yani Yani- ilk sahnelere giriş ne zaman Yani başlıyor? gece kulüplerinde, orkestralarda çalışıyorum. Bas çalıyorum. 17 sene bas Önce çaldım. çalmayla. 17 sene bas çaldım. Söyleme yok mu profesyonel yani? olarak. Söyleme yoktu. Sadece İlk çalıyorsun. başta son senede Of. patronumuzun biri dedi ki bu akşam dedi solistimiz, Çok acayip. az solistimiz Yorgo Bopurudis diye bir Rum. Ha. Altında da Lüketleri ile Gökben çıkıyor. Ondan sonra dediler ki bu hiçbirisi işe gelmeyecekmiş o akşam. Günlerden de Cuma gelen bugünkü gibi. Kim çıkıp söyleyecek mi? Dedi ki bu orkestradan birisi şarkı söylemeli. Yoksa yarın orkestrayı değiştiriyorum dedi. Allah. Eyvah. Klavyeci kekeme. Saksafoncu zaten okuyor. Nasıl Mümkün saksafon değil. çalıyor. Davulcunun sesi hiç yok. Gitarcı bir karga. Tarif edemiyor şarkıyı. Bir tek ben kaldım ama ben de hiç hayatımda okumadım ki. Hiç yani. okumamış mıydınız Hiç o ana okumadım. kadar? Hiç okumadım. Aa. Bir tek Orhan Gencebay dostumdur benim. Çok eski arkadaşım. Ahmet Sezgin'e bağlama çalardı o. Ben de Mavi Yıldızlar diye bir grupta çalışıyordum. Sahne arkalarında ona eşlik etmeye çalışıyorum bağlamayla. Of, Bir iki parçasını biliyorum. Daha çıkmamış piyasaya yani. Dedim ki çocuklar ben 2 tane parça biliyorum. Dediler oku abi ya yoksa işten olacağız yani. Dedim ki yalnız beni öyle bir yere oturayım ki ben hiç görmeyeyim kimin okuduğu gözükmesin. Ha, siz de gözükmeyin yani. Utanıyorum yani. Davulun zili var burada. Zilin arkasına geçtim. İnanmıyorum. Oturdum.
Burada da klavyeci ve saksafoncu var. Önümde de gitarcı var. Kimse beni göremez. Solist yok ama sahnede. Burada davulcu, evet. Mikrofonu koydum, başladık. Ne talihim güldü. Çocuklar da bilmiyorlar parçayı. Ağzımla tarif ettim onlara. Bilmiyorlar, başlayın çocuklar. Acayip. Vicdan azabı diye bir parça. Parçanın yarısına geldiğimde ben aralardan bakıyorum seyirciye. Yemek yemeyi falan bıraktı herkes. Böyle Bayağı kim okuyor? arıyorlar da Okuyor, söyleyemiyor. fakat diyor söyleyeceğim. Ayağa kalkıyorlar falan. Kim Çok okuyor iyi bunu? Necdet abi ya. Bitti parça. Çıt yok dedim. Rezil olduk. Rezil olduk. Alkış bir başladı. 20 dakika inan bana. Hiç Şaka mı durmadı. ya? Gerçekten 20 dakika. 20 dakika. İnan bana bitmek bilmedi. İnanılmaz Ayağa ya. baktım çok fena utanıyorum. Kıpkırmızıyım çünkü. Dediler devam et. Başka şarkı bilmiyorum ki. Bir tek de Yağmur. Yağmur'un sesine bak diye bir şarkı biliyorum. 2 tane şarkı var. Evet. Bir de onu okuyayım o zaman dedim size. Bir kıta biliyorum o da. İkinci kıtasını da bilmiyorum yani. İnternet yok ki şimdiki gibi telefondan Nereden çakıyorsun. bulacaksın? Yağmurun sesine bak. Başladım okumaya. O bir kıyamet kopuyor yani. Allah Patron geldi dedi Allah kahretsin seni bu kadar zamandır niye okuyorsun? Mükemmel ya. Bugün tesadüf bugün oldu. İnanılmaz Necdet abi. O günden sonra işte başladım anladım hakikaten çok Müthiş. farklı bir tepki gösteriyorlar. Müşteri geliyor programı istemiyorlar. Bunlar çıkmasın Necat Bey okusun diyorlar. Müthiş Vay, Necdet vay. abi. O şarkı adedini arttırdım hemen tabii acele. Tabii. Çocuklara birkaç tane dinleterek. Ama hep Türk müziği başladı herhalde. Yani o tarz parçalar. Yani Batıdan oran da genç. var. Batıdan var. Batıdan da var. Karıştırıyorsunuz. Ama hiç, yine okuyorum yani. Yemek müziği de yabancı Ha, parçalar yemek okuyorum. müziği. Sonra Ondan sonra Türk'ü yavaş yavaş popüler Türk müziği okuyorum o zaman. Sonra ağır Türk sanat müziklerine geçiyorum falan. Bu şok oluyorlar. Falan hakikaten Müthiş bir şey ya. derken bir gün patron Ama bu Türk müziğiyle çok özür dilerim kestim ya. Devam edin isterseniz. Ya, Estağfurullah. şimdi Türk müziği diyorsunuz ya. Evet. Bu peki yani Türk müziğini nereden duydunuz da öğrendiniz? ben ailem benim Ha. şöyle söyleyeyim baba tarafım değil. Baba tarafım Karadenizli. Pek o kadar kabiliyetli değildi. İyi dinleyicilerdi. Evet. Ama anne tarafımda herkes okur. Dayım okur, annem okur, teyzem okur. Bütün aile hafta sonları muhakkak bir aile toplantısı Aile oluyor. toplantısı ve İşte güzel kuru fasulyeler yapılır, bilmem pilavlar, bir muhabbet. Bütün sülale toplanırız bir evde. Eğleniriz, gırgır. Biri hakikaten şarkılar söylemeye başlarlar. İşte teyzem görmedim ömrümün ağası da geçen bir demini okur. Ağlarım ben. Bu kadar mı güzel okur teyzem? Arkadan anneme geçer. Kader böyleymiş. Ne desem boş. Annem onu okur filan. O kadar çok dinliyorum ki onlardan. Ve dolmuş. Türk sanat müziğine hasta olmaya başladım ve bu sefer ben de boş zamanlarımda veya yolda giderken kendi kendime kaptırıyorum bir Türk sanat müziği. Ben de okuyorum. Müthiş. Çok hoşuma gidiyor çünkü yani. Seviyorum yani. Sonradan müziğe başladıkça ufak ufak meraklarım başladı artık. Hangi makamda bunlar? Nasıl o çaldır? Böyle, öyle çok meraklarım başladı ve Yani müzik hayatı becerdim işte de ya. yani hakikaten. Ama ne güzel. Çok Necdet güzel. abi. Sonra Sydney'e konser vermeye gittik. Ne zaman? Bu ne zaman oluyor? O grupla mı? Yok. Yıllar sonra. Yıllar geçti. Yıllar Meşhur olduktan Ah, sonra. siz yani. ünlüsünüz. O aşamayı da çok merak ediyorum Ha, zaten. İlk bir farklı şey- yani bütün Türkiye'ye ulaştığınız Evet, anı da merak evet, ediyorum. Onu da evet. anlatın. Dünyayı işte gezmeye başladık. Şimdi Melbourne'da konserimiz var. Gittik. Boş günümüz var daha. 2 gün önce getirmiş bizi götüren adam. Dediler ki abi be, akşam seni dediler burada bir Arap tavernası var. Oraya götüreceğiz. Allah. Peki Arap tavernası ilk defa duydum ben. İlk defa gideceğim yani. Hakikaten bir gittik herkes fellah. Herkes Arapça konuşuyor. Herkes şarkılar Arapça. Sahnede çok güzel 9 kişilik bir orkestra var. Kadınlar da var aralarında. Çok güzel çalıyorlar. Arap müziği okuyorlar. İnanılmaz bir eğlence. 750 kişilik falan da bir mekan. Çaldılar. Sonradan hep bizi götüren arkadaş dedi ki bunlar da Türk orkestrası. Evet. Biz de 7 kişiyiz. Ondan Allah. sonra 7 kişiyiz. Yemeğimizi yiyoruz yani. Bırakın kimseye söyleyeceğini tahmin etmedik. Oranın orkestrasına söylemişler. Bunlar da Türk orkestrası diye. Geldiler yanımıza ara verdiler. Dediler ki Türkiye'den mi geldiniz? Evet Türkiye'den geldik. Dediler orkestra mısınız hakikaten? Evet dedik tavernacıyız ve orkestracıyız. Dediler abi ne olur bize bir iki parça çalın. Hayda. Buyurun şimdi. Eyvah ne yapacağız?
Sahnede kanun var. Ney yoktu, ney de benim arabanın bagajında var. Bizi getiren arabanın bagajında duruyor. Ne var? Aldı orada neyci çocuktan. Başka kim vardı? Keman vardı. İskender Keman var. abimiz, Allah rahmet eylesin. O sahnede keman var dedi, ben çalarım onu. Çıktık sahneye. Yalçın Tura diye bir ünlü bestecimiz, tabii ki. biliyorsun. Tabii efsane. Onun bir Aşk-ı Memnu dizisi için yazmış olduğu bir saz semaisi var. Onu ona girdik. Of. Şurada bir yaskar okuyacağım. Diyeceğiz. Şarkı nice sevdi, nice yandı. Allah. Allah. Girdim. Girdik parçaya. Daha semai bitmeden o 750 kişinin ağladığını gördüm gözümle. Of. İnanamadım yani. Böyle hakikaten böyle bir müzik yok. Ben bunu ilk duyduğumda Yalçın abi nerede, radyo evinde dediler. Gittim. Dedim ki baba ben bu elini öpmek istiyorum ya. Bu eli öpeceğim ben. Bu kadar güzel besteyi nasıl yaptın? Yani nasıl bir duygudur, nasıl bir his Allah sana vermiş ki bu kadar güzel bir saz semaisi Güzel yazmışsın. ya Necdet abi. Adam da şok oldu tabii yani. Tanıdı beni. Ve dedi ki yani bu kadar beğeneceğini tahmin etmezdim yani. Ama test ettim, onayladım diye. Dedim ki abi ben bunu müsaade edersen bir şarkımın başına koymak istiyorum albümümde. İşte böyle kırdırıcı asker bir parçanın başına. Dedi nasıl istersen kullanabilirsin. Esasında daha uzundu. Ben kısa bir bölümünü aldım koydum. Bir de ustalar çaldı tabii. Halil Karadumanlar bilmem Kempa diyor o zaman. Tabii efsane Kempa. Bir çaldılar. Allah. Orada şarkı bitti. Bizi bırakmıyorlar. Allah Türk sanat müziği devam. Devam. Haydi peki. Gene birlikte sorma bana nafile diye bir girdik. İnsanlar herkes ağlıyor. Şaşırdık. Dedik Türk ki, mü izleyici? Hayır. Arap tabii. Arap hepsi Arap. Arap. Yani hiç Türk yok aralarında. Türkçe bilen kimse de yok. Konuşsak anlamıyorlar yani. Teşekkür ederim falan diyorum ama anlamıyorlar. O gün çok anladım ki çok farklı bir Başka müzik. bir müziğimiz Türk var. sanat müziği. Başka bir müzikle ki Arapların da çok muhteşem Tabii. müzikleri var. Tabii. Ki bu insanlar bunu ağlıyorsa bu kadar Demek ki çok etkileyici. yani çok etkileyici. Çok yani. etkileyici. Güzel Hayranlık hikayeler. yaşadı. Gerçekten çok anılarım var ya ben çok Ya konuşurum. ben abi Necdet abi ne olur konuş. Ay canım benim. Ben hiç sıkılmam Bir çünkü. düğüne gittim. Bir düğüne çağırdılar beni. Bostancı iskelesinde bir mamra düğün salonu yapmışlar öyle. Mamranın içi ama. Gittik işte oturduk erken saatte. Ben de 11.30'a kadar kalacağım. 11.30'dan sonra da gideceğim. Tarabya'da çalışıyorum. Evet, bir de Tarabya'da çalışıyorsun. Mecburen. O arkadaşımıza da söz verdik ki nikah şahidi de benim. Mecburen oturduk. İşte kalabalık salon. Yer yok. Sahneye bir saz çıktı. Şaşırdım ben. Hep de meşhurlar. Sadül Aksüt, Ercüment Kotanay. kadroya bak. Aman en babalar. Dedim ki ya babalar burada mı çalışıyor? Dediler evet. Dedim solist var mı burada? Dediler var solist. Kim? Müzeyyen Senar. Ne diyorsunuz dedim ya. Gerçek mi bu söylediğiniz? Evet dediler. Hayret bir şey. Neyse iyi oturdum. Aşağıda birisi söylemiş. Demişler ki yukarıda Recep Erk var. Ne demiş. Çabuk bana bir 35 lira getirin demiş. Şaka. Allah zıplayacağım. Sahneye çıkmadan 35 rakıyı sonuna kadar içmiş. İndi geldi şimdi bakıyor salona ama beni benzetemedi Recep Erk diye birisine. Bütün masalara baktı. Bir dedi, nerede oturuyor lan dedi. Garsona soruyor. Şef de beni gösterdi. Falan. Dedi sen misin lan o dedi. Dedim hayatımda tek kişinin kasetine albümüne para verdiği kişi dedi. Hadi canım. Pardon hayatımda tek satın aldığım kaset senin kasetin dedi. Ya. Dedim abla çok teşekkür ederim. Senin Müthiş yanında bir biz şey konuşamayız. Bizim adımız geçmez yani. Dedi estağfurullah dedi. Falan dedi. Sen dedi sen çok büyüksün dedi falan. Estağfurullah dedim abla lütfen söyleme. Vay be. Ben senin yanında konuşamam yani. Dedi söyle dediler hangi makamı seviyorsun dedi sen. Dedim ben abla Beyati'yi çok severim falan dedim. Dedi ki arkaya döndü. Çalın bakalım bir Beyati Beşler dedi. Çaldılar. Ben 34-36 tane TRT arşivinde 36 tane Beyati vardı. Kadın 20 tane okudu, hiçbirisini duymadım. Duymadınız. Duymadım ve kadın bir ayaklı kütüphaneydi yani. Ve her şeyler, sazlar biliyorlar. Bir de oğlu var. Abi Takır takır eşlik. Arada kesti. Dedi gel bakalım buraya. Dedim vallahi okuyamam abla ben. Bu okuyamam. Dedi ki gel buraya. Çıkardı ceketimi, kravatımı attı. Göğsümü açtı, kollarımı sıvadı. Nasıl bir hikaye? Dedim abla ne ben senin yanında okuyabilir miyim ya? Böyle. Dedi ki ne demek Okuyacaksın artık.
Ne okuyacağım? Ne dedim, ne istiyorsunuz? Ne okuyayım? Ey Şehri Step Gel diye bir parça var ya. Dedi, onu da oku bakayım dedi. Dedim hadi çalın babalar. Babalar bir girdi. başladım. Allah. Bir girdim. Oturdu benim yerime. Sırf bana böyle bana bakıyor. Bu arada götürüyor, devam ediyor. Müthiş. Dedim hocam tamam bir tane yeter falan. Devam et, devam et. 4 tane okudum. Dedim kusura bakmayın 4 tane şarkı. Hepsi Türk sanat müziğiydi tabii. Tabii. Bayıldı. Şimdi dedi sen dedi bu akşam işe gitmiyorsun dedi. Burada kalıyorsun dedi. Ben dedi sana program yapıyorum. Sahneye çıktığında saat 10'du. Sabah kaçta indi biliyor musun? Kaç? 6.30'da. Gerçekten. 8,5 saat şarkı okudu. O yaşlı hanım 8,5 saat bana ne örnekler dinletiyor. Anlatamam sana. Hiç duymadığı meseleler. Hatta TRT Genel Müdürü vardı abim. Ona dedim ki abi be bu kadarı bir lütfen bir rakı içelim kaydedin. Ya. Yani bu kütüphane yok bunlar şimdi. Bir daha olmayacak. Yok yani. Bir daha Doğru. kadın gidecek yani Allah korusun. Gitti de çekemediler. Onları kaydedemedik. Yani çok büyük bir kayıptır. Ne biçim bir şey? Kütüphaneydi. İnanılmaz bir hanımdı. Güzel de okurdu o. Çok farklı bir okurdu o. Necdet abi inanılmaz. Şu yaşadığınız anı zaten Evet ya. kitap sonra, ya. Sonra bir gün teknede oturuyormuş. Teknesi var onun bir tane. Bizde de ekmek bitti. Teknelerde yardımlaşma olur demişler Evet. böyle. Gittim abla ekmeğin var mı dedim. Bak, sen neredesin burada birader? Dedim abla geldim ben seni tekneyi gördüm. Dedim, ekmek varsa bize bir ekmek ver. Gel lan buraya. sen. Haydi gene git. Hadi bakalım biz onun teknesine geçtik. O kurdu bize masayı. Ya. Ay nasıl. Çok acayip. Allah mekanını cennet eylesin. Cennet olsun. İnanılmaz bir hanımefendiydi ve inanılmaz bir bir sanatçıydı. Çok anım var benim ya. Hazır seni bulmuşken doğru zamanı kullanmak istiyorum. Bir kere şu sesinle ilgili konuşalım sonra o ünlü olma hikayesine geliriz. Tamam. Bu efsane ses yani bu Evet, puslu ses estağfurullah. ya nereden geliyor? Canım Necdet benim abi? teşekkür ediyorum. Senden bunları duymak çok güzel. Efsane benzeri yok. Estağfurullah, estağfurullah. Yani babamdan geliyor tabii ki. Doğuştan yani bu ses. değil mi? Doğuştan tabii. Babamın aynıydı. Aynı Biraz renk. önce anlattım. Allah tabii. Allah. Eve telefon açmış, merhaba demiş. Merhaba kocacığım demiş. Hanım. Eşinize. Yani o kadar benziyor ki ses Aynen. hakikaten babamla aynı ses tonu. Hiç incelettiniz Tınısı mi? böyle yani. Hiç böyle baktırdınız mı ses Yani tellerinize? baktım normal, kendim de gördüm. Normal bir ses tonu Normal ama bir şey. kısık yani. Allah Allah. Şeyde iyi tarif ediyor. Abi diyor Sinan Akçıl. Sanki Allah baba oraya diyor 2 tane delik açmış diyor. Oradan diyor diye bir ses Geliyor. çıkıyor diyor. Allah. Dedim, sağ ol teşekkürler ediyorum. Böyle sesimin tonu Çok acayip. ilginç. Ama zaten herhalde ilk Ama başta herkese esasında- böyle bir gelmiştir. Esasında zorlanıyorum konuşurken, telefonda konuşurken tabii tam veremiyorum. Midi yok bende yani. Hep pesler. Evet. Fesler var. Çok tiz de vardır ama orta sesler yok. Dolayısıyla eksik konuşurken güç sarf etmek zorunda kalıyorum. Hava harcatıyor size. Evet, fazla. hava harcatıyor bana. Ya çünkü hani bu sesin yapısında birazcık böyle ses kaslarının açık olması gerekiyor Evet. ki hava kaçsın. Evet. Ama doğuştan gelen bir şey. Doğuştan- Sonradan elde doğuştan ettiğiniz bir şey değil. Doğrudan bir şey değil. İlk çıktığınızda da böyle. Evet, işte kaç kişi dedim ya buralara buz koyuyorlarmış ki benzesin de senin gibi ya okumayla ne alakası var onun? Yani okuma başka bir şey, ses tonu başka farklı bir şey. Ben böyle sanıyordum ama Necdet abi. Şey yani. Hani sonradan belki sahnede Evet. yorula gibi geliyordu ama değil. Evet, Ajda Hanım yok ya bir Bryan Adams mı desem, Nat King Cole mu desem, ikisinin arası mı desem, nasıl bir ses tonu bu diyor Ama abi. siz caz okumuş muydunuz Necdet abi? Caz Hiç böyle- elimden geldiği kadar okuyorum. Okudunuz yani o Severim, şeyi. çok severim yani. Onları nasıl Okudum, okuyorsunuz ben orkestracı. merak ettim ya. Onlar nasıl oluyor da bir puslu sesle yani? Okudum çok evet. Türk çok, müziğinde efsane oluyor çok da. güzel oluyor evet hakikaten. Hatta bir tane Rod Stewart, Tommy Sailing diye bir parçası var. Albüm yabancı unutulmayanlar albümü yapıyorduk. Hep enstrümantal dedim ki bir tanesini de Koydunuz mu? okuyayım dedim ya. O da var mı albüm? O var. Şarkıyı bir okudum. Abi orijinalini koymuşsun dedi. Rod Stewart mı dediler. Değil dedim ya benim. İnandıramadım kimseyi. Vallahi benim. Şaşırdılar. Hatta Tarık Sezer diye bir piyano Tarık Sezer'i biliyorum. Tarık canımdır. Dedi ki hakikaten Rod Stewart'ın kendisi okuyor şu anda dedi ya. O albümde var değil mi Necdet abi? O albümde var ama bulamazsın o albümü. Yok piyasada. Çok zor. Ben bulana kadar canım çıktı. Bir tane evde var. Ama yok yani hiçbir yerde bulamayız. Hiçbir yerde bulamazsın. I am sailing. Böyle bir parça. Biliyor musun parçayı? Tabii biliyorum.
Ben tesadüfen yani enstrümantallerin arasında bir tane de sesli olsun dedim. Abi. Ben okuyayım dedim. Aman bir güzel oldu hakikaten. Bu Şaşırdım. akşam okur musun? Orkestra. Bu çocuklar bilmez onu ama. Bilmez. Parçayı bilmez çocuklar. Kısacık bir alabilir miyim? Bizde de bir kaydı olsun. Madem bir yerde Ay dinleyeceğim. canım benim. Çok mutlu olurum. Kısa bile olsa. Yani başka bir tane okuyayım. Tamam olur. Eyvah hangisini okuyayım? Çok olunca da hep böyle Tabii doğru. Autumn Leaves okuyayım sana. Of. Hatta çalışıyor mu? Ses var mı? Ben şuradan yandan bir gitar açabilir mi isterseniz sen? Küçük bir eşlik yapabilirim. Of. Bir Akordu var mı? Bremen. The fallen leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hand. I used to go. Oh, since you went away, the days grow long, and soon I hear you all winter song. But I miss you, oh master fall, oh my darling, when autumn leaves, the stars are to fall. Ay vay vay vay. Evet abi çok Hatıra. Bir Harika. tane de ATV'de çekime gitmiştim. İngiliz orkestrası. Konservatuardan talebeler gelmiş. 5 kişi çalıyorlardı. Of. Dediler ki abi bir tane onlarla okuyabilir misin? Okuyayım. Okuyayım. Çocuklar da hepsi 14-15 yaşlarında. Aa. Dedim ki çocuklar Everybody Talk At Me diye bir parça var. Okur musun? Çalabilir misin dedim. Dediler abi çok iyi bilmiyoruz ama çalarız dediler. İngiliz çocuklar ama. Evet. Bir güzel oldu. Allah ATV Allah. programında. Ben bile bayıldım vallahi. O kadar güzel çaldılar. Ben de okudum, kaptırdım İnanılmaz bile. ya. Dinleyenler diyor ki abi müthiş bir program oldu yani. İngiliz orkestrasına bir tavernacı. Ya ben şimdi hep duyduğumuz hikayelerde şöyle bir şey var. Eskiden düğünlerde atıyorum ilk önce İngilizce bir enstrümantal yapılıyor. Sonra Tabii. İngilizce yapılıyor. Sonra Tabii. yani her şey karışıkmış. Şu an öyle bir kültür yok artık. Evet Bitti. maalesef ya. Şu an başlıyorsun. çok üzülüyorum ama maalesef ya. Ya bu güzel Ben kültürün yıllarca önce birkaç tane enstrümantal yemek müzikleri çalarız. Yani çağdaş filan tarzında parçalar çalarız. Arkadan hemen hafif bu tarz İngilizce İngilizce. parçalara girerim. İşte More gibi parçalar. İşte Moonlight gibi parçalar. ya Recep abi. Ondan sonra ufaktan Türk pop müziği dediğimiz o zamanın parçaları, yabancı müzik de Türkçe söz yazılmış giydirilmiş falan. şarkılar. Belki ondan sonra yavaş sonuna erişir artık. Tabii. Rock'ın en güzel saatinde Türk sanat müziği. Ay! Tabii arabesk okuyoruz bu arada. Tabii. Tabii yani onu da istiyoruz. Her şey var ama. Yani Evet. müzisyende bir Yani çeşitlilik, olmalı renk zaten var. yani. Şu an o renk yok. Yok öyle bir şey. Düz başlıyorsun, Evet. halay başlıyor, halay bitiyor, geçmiş olsun. Bilmiyorlar ya. Bilmiyorlar. Çok acı ya. Bilmiyorlar. Çok acı ve hiç eğitmiyorlar kendilerini. Ben bunların hepsini kendim çıkardım yani. Ne acayip ya. Yemek müziğini nasıl yapmalıyız diye ben aylarca uğraştığımı biliyorum ya. Yemek müziği nasıl yapmalıyız? Keman grupları vardı eskiden. Aysel Ercan ve kemanlar kulakları çınlasın ya da yaşıyor. 85 yaşında bir abi. Vay vay vay. Maşallah. O kadar güzel müzikler çalıyorlar ki 5 keman, bir violonsel, bir piyano. Üf. Restoranlarda gidiyor. Onları böyle şey gibi dinliyorum ki nasıl Macar müzikleri çalıyorlar. İnanılmaz yemek müziği. Tabii of. Böyle güzel bir zevkli mi olur? Yemeğin keyfi. Onların hepsi eve geliyorum ve çıkarmaya çalışıyorum. Eve aynısını çalmaya çalışıyorum. Kemanda aynı hava olmuyor ama piyanoda güzel. Piyanoda çok şık oluyor. Siz yıllarca bir de piyanist şantörlük yaptınız mı? Yaptım tabii. Onu da yaptınız 17 yani. sene basçılık yaptım. Ondan sonra da bir 17 senede Şimdi o 17 sene taverna dönemi mi oluyor Necdet abi? yok. Olmuyor mu ya? O tam tavernanın cafcaflı dönemi hangi kuşa? Nereye denk Evet geliyor? yani tam Hani bir arkadaşım da konservatuarda bunun hakkında kitap yazdı. Yazılır. Onu anlattım. Yazdı hakikaten. Aşağı yukarı o Türk pop müziğinin sonrasında ben dedim ya o gayrimüslim tavernalarda çalışmaya başladım. tamam. Ve çok güzel müzikler hakikaten
Yunan müzikleri de çok güzel müzikler. Tabii. İşte İbranice var, çok şık müzikler. Ermenice de var, çok kaliteli müzikler. Hepsini yazdım bu arada, Yazıyorsun. depoluyorum. Müthiş. Ve okumaya başladım filan. Derken bu Türk tavernasına geçtik. Ben bunlardan örnekler vermeliyim. Verince müşteriler bayılıyor. Ve oraya geliyorlarmış. Geliyorlar oraya, oralara çünkü. Dediler ya Nejat abi oku bunları ne olur. Böyle ben de okuyorum. Ufak ufak. Ya bunu Türk müziğiyle uyarlamalıyız. Bizim Türk müziği çok daha muhteşem bir müzik. Ve bunu kimse uygulamamış bu bizim tavernamıza. Bu taverna var ama Evet. İbranice, Sadece başka gayrimüslim- dillerde yapılıyor. Gayrimüslim tavernalarında çalıyor. Süper. Evet. Bizde hiç yok yani. Bizde yok. Bizde sadece piyanist şantörler var o zamanların. Eski Yavuz Işıklar, Allah rahmet eylesin. Şey, aman Zeki Hocam var. O, çok ünlü piyanistler var. İsmi Raf diye. Ferdi Özben falan Yok, değil. o Onlar Ferdi- sonra. daha sonra. Sonralar olur. Daha Onlardan eski. önce bir kesim var. Ayhan Yönkuş hocam var. Allah yarabbim çalar. Dehşet piyanistler hepsi. Ama sadece piyanoları Çalıyorlar. çalıyorlar. Söyleme yok. Söyleme yok. Tamam. Ondan sonra Yani piyanistlik o dönem böyle bir şey. ben yani. bunu sonradan evet söylemeli yapmaya başladım. Şimdi hikaye orada Hakikaten başlıyor. insanlar bayıldılar. Tabii, bayıldılar. Ben bunu Türk sanat müziğine uygulayınca şok. Bir de sahne arasına bağlamaya alıyorum. 5 parçada Türk halk müziği okuyorum. Bayılıyorlar. 3 parçada mızıka çalıyorum. Mızıkayla Rumca, Ermenice, İbranice okuyorum. Yıkılıyor. Başka programa gitmeye gerek kalmıyor. Adam bir geliyor, her tarafı müziği bir adam da dinliyor. Ve hesaplar gazinodaki rakamlar değil, daha hesaplı. Bir de yemek yiyorsunuz, çok da güzel yemekler var. Ailece gelebiliyorlar. Ailece geliyorlar. Siz o ve tarz müzik yapıyorsunuz. 5 kuşak bir ailede Herkes- eğlenebiliyor. Her tarzı sevdiği müzik bende var. Doğru. O kadar güzel eğleniyorlar Çok güzel. ki ve yer bulmanız zaten 15 gün önceden rezervasyon yapmazsanız Yani zaten bizim oraya girmenizin imkanı yok. Rezervasyon da 9'u 5 kişiye kadar geçerli. 9'u 5 kişiye geçirirseniz yerinize kapıda bekleyen 500 kişi var. Kapıda bekliyor, yalvarıyorlar yani. Biz de girelim. Biz de Evet, ne olur biz de girelim. Yer yok kardeşim. Abi birisi değişik gelmez filan. Bekleyin diyor, 9'u 5 kişi olsun. Gelmeyeni varsa yerine hemen Hop, gitti. gitti yani. Geç kaldığı anda bir daha Geldi adam tanışıyorsun. 9'dan geçe geçmiş olsun. Necdet abi bu nerede bu? Tarabya'da. mekanlar? Tarabya değil mi? Tarabya'da, Şimdi 22 öz sene. Tarabya kültürü burada Tarabya, başlıyor evet. sende. Evet. Ve bu müziği uygulayarak aslında Evet. işi canlandırmaya, Evet. yapmaya başlıyorsunuz. İşi başlandıran benim. Benden sonra bütün çocuklar yapmaya çalıştı. Çok da güzel yaptı. Sonra ufak ufak grubu genişletmeye başladım. Yani sadece tek bir yeri. Sonra bir gitarcıyla çalıştım. Sonra bir kanuncu aldım yanıma. Derken bir neyzen aldım. Bir udi aldım filan. Orkestra geldi Yani artık. ufak ufak yavaş yavaş büyümeye başladık. 11 kişiye kadar çıktı. Derken 11 kişi bayağı filarmon orkestrası. Ama Bir de teknoloji de gelişiyor tabii bu arada. Tabii. O kadar güzel müzikler çalıyoruz ki ben yani müşterinin birisi diyor ki abi niye playback yapıyorsunuz ya? Ne playback diyorum ya? Abi playback yapıyorsunuz ben duyuyorum. Şaka aslında ya. diyorum. O çocuklar teker teker bırakın. Kanuncu çalma, neyzen çalma, piyanist bırak. O playback İnansın iyiymiş diye diyor. ya. Yok artık. Evet ya. İnanamıyor adam yani. Abi bu kadar güzel plak mı olur diyor abi. Çalık kayıt mı olur? Müthiş bir şey Olur Necdet tabii. abi. Haftada kaç gün yapıyorsunuz bu müziği? O dönemde. 5 gün mü? 6 gün mü çalışıyorsunuz haftada? Her gün 7 gün. 7 gün. Ramazan'ın 30 günü. Yani Ramazan'ın 30 günü. Hatta Kadir geceleri ben camilere de giderim. Öyle bir inancım da var. Gezeceğim camileri. Erken saatte çıkıyorum. Yemek müziğine çıkan piyanistin saatinde çıkıyorum. Diyorum ki çok özür diliyorum. Ben bu akşam camiye gideceğim. Orucumu tutarım hiç her Ramazan. Ben bu akşam erken saat değil 10.30'da buradan ayrılacağım. Yani her akşam 10.30'da 11'de çıkıyorum ya. Bu akşam 10.30'a kadar okuyacağım size. Bitti. Yani benim kusuruma bakmayın. Bu gece Kadir gecesi. Herkes afiyet olsun. Çok enteresan Nasıl bir şey bu ya? 10.30'da çıkıyorum ve annemi, teyzemi alıp cami cami geziyoruz. İşte Hırkayı Şerif'e gidiyoruz. Sultanahmet falan mı? Eyüp mü? Evet hepsi Eyüp'e gidiyoruz. Tabii. Tabii. Meşhur camileri var İstanbul'un. Tabii Süleymaniye. Onların 7'sini de geziyoruz. Akşam 3.30'a 4'e kadar falan sürüyor. Ne güzel ya. 4'te Necdet abi. savurumuzu yapıp tekrar orucumuzu tutup yatıyoruz. Ya şimdi bu taverna güzel. müziğinde çok özdeşleşmiş bir şey var. Sizin bu işi geliştirdiğiniz müziğin işte her tarzda okumanın dışında bir de çok herkese pozitif gelen
Ay canım Ve benim. insan ayırmayan bir yüzünüz var. Teşekkür ederim. İfadeniz var. Şimdi bunu buradan çıkardığınız anda Canım bu benim. müzik boşa düşüyor. Canım benim. Çok Yani teşekkür ederim. başka bir yüzle bunu yapamazsınız. Çok teşekkür ederim. Şimdi o nedenle bu müziği yapmada siz gereklisiniz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bu duruma ne? Bu nereden gelişti Necdet abi? Bu da mı aileden geliyor yoksa bu Bilmiyorum. sahnede gelişen bir beceri mi? Hani bilmiyorum. Belki de bizim bilmediğimiz bir kültürle alakalı. Bu Yok, bir yok. kültürdür belki yani. Belki de kim bilir. Ben çocukluğumdan beri kendime yani okuduğum okulla alakalı olabilir. Ya böyle bir saygı var hani. Evet. Hani o şeyde var. Saygı, O saygı. yıllarca hep esprisi başta yapılmış. olması gereken Hoş şey. geldiniz Mehmet Bey falan. Evet. Ama o bir şey gibiydi yani. Ben yapmadım onu hiç mesela. Hiç onu yapmadınız. Ben hiç yapmadım. Bir tek Arif Susama o da Arif. plak şirketi Şahin Eser yap diye ısrar edince adam da yapmış. He. Ama hepimize mal oldu bu. Anladım. Ben hiç hatırlamam ki Öyle bir giriş yoktu Mehmet Bey aslında. hoş geldiniz. Çok ayıp bir şey. Çünkü diğer Tek tek. müşterilere küfür eder gibi. Yani ben sadece Sen Mehmet Bey'i önemlisin. ciddiye alıyorum. Sizi ciddiye almıyorum gibi çok ayıp bir şey. Yani ben hiç tasvip etmedim o işi ama. Süper. Ama oldu. Oldu. O da Maalesef. oldu. Ticaretin içinde her şey Maalesef. mübah her, oldu. her branşta bozuldu. Ama aslında yok böyle bir şey. Bende böyle bir şey yok. 22 sene mi Necdet abi? Tarabya'da. Tarabya'da. Tarabya'da 22 sene. 22 sene. Meslekte 54 yıl. 54 yıl. Bir 2 ay sonra 54 Ya, yıl bitmiş oldu. müthişsiniz ya. Teşekkür ederim. Müthiş. Yani Ona profesyonel dönemimi kastediyorum. Ondan önce de var. Ondan önce de. Ondan Amatörlük önce- dönemi de var yani. amatörlükte onu hiç Onu katmıyoruz saymıyorum. zaten. Ben Saymıyoruz. sadece para alarak 69'un 70'e başlayan yılbaşı gecesi başlamıştım bu işe. Para Yılbaşıcı. Para alarak. Evet. Ya Yılbaşı ne acayip hikayeler. Evet. 69'u 70'e bağlayan gece. 2023'teyiz yani. 2024'te Allah kısmet ederse 2 ay sonra işte Maşallah Necdet 54 abi. yılın dolmuş Maşallah. olacak. Müthiş bir şey. Sağ olasın. 22 senenin sonunda Tarabya bir yerde bitti mi? Yani o da, Artık tamam mıydı o da yani? Neden? Neden? 19 tane dükkan vardı orada. Evet. 19 mekanda 19 ayrı arkadaşım çalışıyor. Fakat patronlar hırs kaplamaya başladı. Bende hiçbir gece yer yok. Zaten 22 sene sandalye bulmak için ben personele yalvardığımı çok hatırlıyorum yani. Kıramayacağım dostum geliyor. Ya, Yer yok yer yok. maalesef. Diğer yerlerde iyi bir doldurabilmek için dışarıdan isimler getirdiler. İşte Müslüm Gürses'i getirdiler mesela. Tavernaya Müslüm Evet. Gürses'i getirdiler yani. Şimdi Anladım. Müslüm Gürses çok iyi bir sanatçı. Evet. Hocamız, babamız tamam ama taverna farklı bir şey. Yani Tarabya'da olmaz. Tarabya'daki şeyle yani branşla alakalı bir şey değil. Anlıyorum. Müşterinin kalitesi değişmeye başladı. Bu sefer adamın parasını ödeyebilmek için müşterilere kazık atmaya başladılar. Yanındaki bir koşanı aldı. Öbürsü Karadeniz'de bir çocuk var ya Sinan Özen bir değil, hayır. Başka. İsmail Türüç. İsmail Türk, anladım. Yani branş değişti. Branş dışı. Branş dışı ve onların paralarını ödeyebilmek için müşteriye çok yüklenmeye başladılar. O müşteri de gelmemeye başladı artık. Ben Yani ekonomik bir mekan olmaktan çıktı. çıktı. Evet. Evet. Aileyle gidelim Evet. yerine 2 kişi, Gitti. 3 kişi gidelim. Orada Evet, zaten... o zaman bozuldu. Derken hepsi kapandı. Ben de bıraktım zaten tamam. Dedim sonra geldi buranın 22 senenin Vay be. üzülerek ama bıraktım. Neyse gitmediğim yerler vardı. Oralara gittim ondan sonra da. Ondan sonra mı bu geziler başladı sizde? Tabii yani. Ya çalışırken mümkün değil. 7 Her tarafı gezdim tabii. Yani. Ve 22 senelik Tarabya macerası bitiyor. Sizin bir gezi döneminiz başlıyor. Evet. Neredeyse dünyanın her yerini geziyorsunuz. Sadece gezmek için mi gidiyorsunuz? Hayır, müzik konser, yaparak. konser. Konserle beraber Tabii, yapıyorsunuz. yani- Ama Tarabya'dan ayrılıyorsunuz artık. Hawaii'de konser veren başka bir sanatçı yok mesela. Hawaii adasına. Hawaii Adası'nda konser. Evet, ben yani şöyle söyleyeyim. Bizi Los Angeles konsolosluğumuz gönderdi bizi. Hı hı. Gittik. Tabii Hawaii'yi anlatmaya gerek yok. Dünyanın cenneti yani. Amerikalıların bile rüyası oraya gitmek. Çok zenginlerin gelebildiği, inanılmaz bir doğanın olduğu dehşet bir yer yani. Sene boyu 33-34 derece sıcaklık. 12 ay yani. Dehşet bir şey. Bu neymiş öyle? Evet yani. Konser vereceğimiz otel bir otelin alt katında vereceğiz konserimizi. Konser günü yanımızdaki otel Sheraton Tina Turner var aynı akşam. Sol tarafımda da otelde Chris Christopherson var. Yani dedim ki bana kim gelecek? Yani Sheraton'a gidenler, Tina Turner'a Tina gidenler. Turner var. Bu tarafa gidenler, rock sevenler, Chris Christopherson var. Hani konvoy filmini çeken. Evet. Hanıma dedim ki boşuna tıraş olmayayım. İn aşağıda bir bak dedim kimse var mı?
Bayağı- Şaka ya. Hanım indi aşağıya, dedi ki inanmayacaksın ama hiç yer yok. Hadi dedim canım. Ben de indim. Ben de indim. Bak kimse beni tanımıyor Allah'tan. Kapıda bir tek mesalar yazıyor. Allah'tan. Kapıda bir tek mesalar yazıyor. Geldim baktım içeri, hakikaten dolu 1-2-3 kişi. Ona baba günü içerisi ya. Allah Allah. Sırf Amerikalı. Şaşırdım. Neyse çıktım hemen, tıraşımı oldum. Aşağı indim. Onların arasında 150 tane falan İranlı varmış. 100 kişi falan İsrailli vardı. İsrailli var. Şarkılarımı biliyorlar yalnız bu arada. Bitti. Çok hoşuma gitti. Bitti. Azerbaycanlılar varmış. Ama geri kalan 800-900 kişisi Amerikalı. Çıktım sahneye, dedim ki ben bir Türk sanatçısıyım. Türkiye'nin bir taverna sanatçısıyım. Like Grek, yani Grek müzik tarzısıyım. Ama ben buraya geldim, sizlere Türk müziğinden örnekler vermek istiyorum. Programın 1. bölümünde Türk sanat müziği dediğimiz bir müzik var. Size o müzikten örnekler çalacağım. Ya Necdet abi müthişsiniz ya. Çok değişik gelecek size. Çünkü daha önce duyduğunuz bir müzik tarzı değil. Ve dünyada sadece bize mahsus bir müzik tarzı bu. Onu dinleteceğim. Birkaç parça size Türk halk müziği çalacağım. Ondan sonra da benim gerçek branşım olan tavernaya geçeceğim. Tavernaya geçeceğim. O tavernada göbekler atacağız, dans edeceğiz, eğleneceğiz hep beraber filan. Önce hakikaten herkes dinledi. Tabii bunu anlatana kadar canım çıktı. Yukarıda hazırladım. Yazarak. Evet, yazarak hazırladım. Ondan sonra hakikaten o 1. bölümde, yani aşağı yukarı 2 saate yakın bölümde kimse yemek yemedi, biliyor musunuz? Yemek yemediler. Çatallarına ellerini sürmüyorlar yani. Herkes böyle dinliyor. Ve şarkı sonunda inanılmaz arka. Her parçanın sonra. Bir de her makamın bir peşrevini veya bir sevasını, bahisini çalıyoruz ve makam değiştiriyoruz. Şok oluyorlar, hiç böyle makamlar duymadıkları için. Doğru. Çok ilginç geliyor onlara yani. Doğru Necdet abi. Biz de hakikaten zevkli çaldık. Sonra bitti. Dedim ki şimdi bir mola verdik. Sonra çıktık sahneye, dedim şimdi artık Grek yapıyoruz, yani bizim tarzımız taverna. Abicim bir çıktılar. Otel müdürü diyor ki Hawaii adasında böyle bir konser olmadı. Olmadı. Ben diyor yani sabah 6'da indik. Yani 5'i 20 geçe falan indim. 6'ya kadar yalvarıyorlar. Bunu bir gece daha yapalım konseri. Bir gece daha yapın bu konseri ya. Nasıl bir şey Otel Necdet müdürü abi? diyor ki alamam, yarın akşam başka kişi var konserde. Başka sanatçı Mümkün var yani. değil. Alamam dedi adam yani. Yoksa bir de döneceğiz tabii bizden. İnanılmaz, unutulmaz bir Necdet gece. abi kaç saat sahnede kalıyorsunuz siz? Sahnede kaç saat kalıyorsunuz? Yani 14 saat kaldığım günler de oldu. Yani esasında 2 saat 14 kalıyor. saat ne yaptınız sahnede? 14 saat. Öyle icap etti yani. İnanılmaz bir şey bu. ya. Evet yani yorulmam ben. Yani hiç sesim de kısılmazdı. Hiç eskiden. Devam. Yani 7.30'da çıktım. Kaç şarkı söylenir 14 saatte Necdet abi? Sabah 9'da indim. Yani kaç kere, bir kere 2 kere olmadı yani. Defalarca. Kaç kere oldu. Evet yani Tavernadayken peki İstanbul'da? İstanbul'da yok 2 saat. Orada Yani normal saati belli. 10.30 Ama 11'de konsere sahneye girdim çıkıyorum, hiç. bir de iniyorum. Ama normalde Of. işte yılbaşı geceleri mesela. Ha. Yılbaşı geceleri 11'de çıkarsanız zaten 12'de inemezsiniz. 4'te 5'te iniyorum. Yani normalde 5-6 saat çalışıyorum. Yani. Şimdi bu bir nevi gece hayatı olmaya başlıyor. Evet tabii. Dörtleri falan bulduğunuz Tabii, zaman. tabii. Ya şimdi bu bir şarkıcı için hem iyi hem de bir yandan zarar verici bir şey mi? Siz nasıl bunu değerlendirdiniz yıllar içinde? Nasıl sağlıklı kaldınız? Yani Kolay bir şey değil çünkü ben hep sabah yatan şarkıcıların hani artık bir süre sonra iyice böyle çöktüklerini yok, gördüm. benim Ama siz öyle en değilsiniz. büyük avantajım içki almadım ben. Alkol İçki, kullanmadınız. alkol kullanmadım. 4.30'a kadar oradaydınız ama sağlıklı. Yoksa karşımdaki herkes alkollü. Evet. Ben alkolsüz olmalıydım yani. Vay be. Ben şeyci değilim yani, tarikat uzmanı değilim. Ben de içki içerim evlilik dönemimde, doğum günümde, ama ben sahnede Asla. kesinlikle bu mesleğe başladığım günden beri alkol almadım. İşte efendim birer litre bile alsanız daha neşelenirsiniz. Hayır, benim ona ihtiyacım yok. Ben kendim neşelenemiyorum. Neşeliyim zaten. Ben Çünkü sevdiğim hakikaten işim. neşeleniyorum da. Akşam göreceksin Allah kısmet ederse. Müthiş Necdet Yani abi. ben içki içmeden çok güzel program yaparım yani. Ve hakikaten yıllarca devam etti bu.
ediyor, hala da ediyor işte. İnanılmaz bir şey ya. Necdet Evet. abicim, akşam programımız var. Ben sizi daha fazla yormayacağım. Size gelen bazı sorular var. Çok özel bir değersiniz Necdet abi. Çok teşekkür ederim. Yani öyle sen, böyle sen değil. çok Yani güzel bir yok, kardeşsin. çok ondan. olağanüstü bir şey. Yani Canım şu benim. mütevaziliğiniz, yani bu kadar şey yapıp hiçbir şey yapmamış gibi öyle bir anlatıyorsunuz Allah razı ki. olsun canım Yani benim. bu bambaşka bir kültür. Teşekkür ederim. Ne demek abi? Şimdi mesela şöyle sorular var. Şimdi diyorlar ki mesela birazcık güncel sorular da sormuşlar. Tamam. Günümüz teknolojisinde yapay zeka diyor. Evet. Ön planda olacak. İşte şarkıcılar yapay zeka kullanacaklar. İşte ne bileyim stüdyo işleri, bir sürü şeylerde kullanılıyor yapay zeka. Sizin fikriniz nedir Necdet abi bu konuda? Ya ben hiç tasvip etmiyorum. Neden? Tasvip etmiyorsunuz. Çünkü ben tarihi eser olduğum için Ama analog, buradasın. Hayır. analog, Tarihi eser o anlamda. analog kayıtların bile farklı olduğunu bugün herkes dinleyebilir. Alsınlar eski bir kaset koysunlar. Aradaki farkı bugünün kasetine koysunlar dijital. Aradaki farkı hemen fark ederler. Sıcacıktır analog olan. Belki bu kadar kaliteli çıkmayabilir ama sıcacıktır. Şimdi o kayıtlar yok maalesef. Aynen yapay zekada da suni olacaktır. Metalik olacaktır. Ruhsuz olacaktır. Bir şarkıcıyı değerlendirmek istiyorsanız ruhuna bakın onun. Ne demek istiyor? Yani parçanın sözlerini o anda okuduğunuz şarkının sözlerini yaşamanız lazım. Ben yaşamadığım hiçbir şarkıyı sahnede okumadım. Yaşamadığım. Yani o anda ben yaşarım o şarkıyı. Dinmiyor hiç bu akşam. O hüznü duymalıyım. Duymalıyım. Yalnız bırakıp gitme beni bu. Bu kelimeleri anlatırken hakikaten yalnız bırakıp gidilmemesini anlamalı karşı taraf yani. Bunu insanlara hissettirebilmeliyim. Sanki o bestecinin ruhuna bürünüyorum. Okurken. Çok iyi abi. Hatalar olabilir. Hatayı hiç saymıyorum. Ama o ruhta okumak. Yani hissederek okumak ve şarkının sözlerine kesinlikle hissetmek. Yani içinde hissetmek, ondan sonra yorum yapmak. Bir abim vardı, nurlar içinde yatsın Selahattin Erköse. Bir şarkı okudum ben. Bir tane dinleyicimin birisi dedi ki abi be hep okuyorsun, bu şerik makamında okumuyorsun. Şaşırdım. Levent'te Şarküteri'de alışveriş yapıyorum yani. Evet, şaka Muhabbete gibi. bak. Pardon dedim, sen bu şehrin ne olduğunu biliyor musun? Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Dedi ki abi ben Mardinliyim. Ne dedim, Mardinliler bu şehri alaka? bilir mi? Dedi abi bütün düğünler bu şerik makamında olur. Yapma ya. Şaka Şaşırdım. Mardin'e özü bir şey bu dedi yani. Allah Bütün Allah. düğünlerde bu şerik makamında çalınır. Ve sen dedi ben dinliyorum. 100 tane parça okudun. Hakkı 135 tane okumuşluğu Türk sanat müziği var. Evet. Fakat bu şerik yok dedi. Hayda doğru hakikaten ya. Ne yaptınız? Hemen dedim şey okuyayım. Baktım bu şerik makamında şarkılar. Neler var? Ah be bunu çok seviyordum. İstiyordum bunu okumakta. Rüzgar kırdı dalımı. Okuyayım dedim bunu be. Okudum. İşte iznini de aldık hocamızdan. Yayınladım. Ertesi gün bir telefon çaldı. Dedi ki oğlum be bu şarkıyı dedi 220 kişi okudu. 220 tane sanatçı okudu. Selahattin hocam. Ama beni ve hanımı bir tek sen ağlattın. Ay ya ne Bir güzel. tek sen ağlattın. 6 saattir deniyoruz ve ağlamadan duramıyoruz. Bu kadar mı? Ben bu şarkıyı senin için mi yapmışım oğlum dedi ya. Sen lütfen bana gel dedi, buluştuk sonra. Müthiş. Dedi ki lütfen bana bir kere canlı oku buraya. Bir okudum. Dedi ki oğlum ben senin kadar hissetmedim biliyor musun dedi bu şarkıyı. Dedim hocam böyle güzel sözler Ama- ki bunlar çünkü. Ama siz hissederek okuyorsunuz. Ben hissederek okumayı Başka türlü olmayacak bu iş. öyle seviyorum. Yapay zekaya cevabımız bu. Olmaz evet. His Yapay gerekiyor. zekayla olmaz bu iş. Çok iyi. Diyor ki bir arkadaşımız, Tarabya'da sizi deniz kenarında köfte ekmek yiyip izlerdik. Malum öğrenciydik. Dışarıdadır Evet, anlamında. estağfurullah, doğru. Bir de dışarıda var. Doğru. Dışarıda İçerisi- 300-500 kişi toplanıyordu. İçerisi tıklım tıklım olurdu. Neydi bu insanları büyüleyen sihriniz? Sıktı mı canını diyor. Ay canım benim. Ben şu şarkımı seviyorum. Serdar Şengül. Yok ya çok da hoşuma giderdi. Ben oraya oradan arzu gelir kağıt. İçeride paralı oturan müşterilerden daha çok onların arzusuna yer verirdim. Onlar zoraki durmuyorlar orada ya. Acayip Okudum hikaye. onların şarkılarında. Çok güzel insanlardı ya. Çok güzel Necdet abi. Şöyle devam edeyim. Birkaç tane daha bakayım. Sizi yormak istemiyorum. Konseri var bu akşam. Estağfurullah. Burada. Piyano ile şarkı söyleme tarzını ülkeye tanıtan, yani bu işin babası diyebiliriz Ferdi Özbeğen için.
Mesela Ferdi Özbeğen'i çok övüyorlar. Şimdi diyor ki Ferdi Özbeğen şudur, böyledir, Tanımıyorlar. şudur. Heh, Tanımıyorlar. öyle mi? Evet. Tanımıyorlar. Esas Şefik Ögüner'dir onun hocası. Şefik abi bu işi yapar, çalar ve okur ve çok kaliteli yapardı bu işi yani. Yani o başka bir hikaye galiba. Başka bir Bu, hikaye. şimdi Evet. birçok kişi var bu işi Evet, yapan. tabii. Bir Belli sürü, dönemlerde. değil mi? Çok bir sürü iyi hoca sesler. var bu konuda. Evet, evet. Çok ustalar var. Dönemi iyi bilmek gerekiyor galiba Evet. bir şeyler konuşmak Tanımıyorlar. için. Bir de Ferdi'yi tanıyorlar, olsun. Ferdi Harika. de çok usta bir kardeşimiz. Ve beyefendi, sahnelerin Evet. beyefendisi, konservatuar, piyano bölümü mezunudur. Çok iyi çalar, okur ve sahnesi çok güzeldir. Doyamazsınız onu seyretmeye. Nurlar içinde yatsın. Galiba böyle bir Ne sohbetleri izledikleri zaman daha iyi anlayacaklar. Çünkü sizin hikayenizin içinde Evet. uzun bir yolculuk var. Öyle hemen piyanonun karşısına oturup Evet, geleyim, evet, değil aldım o iş. 5 şarkı Değil yazdım. o iş Değil. ya. Evet. Ya bu başka 15-20 bir şarkı, hikaye. 50 şarkı okuyanım değil bu iş. Değil. 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 Bir kültürün içinde. Taverna müziği ikonu olmayı nasıl başardı? Estağfurullah. Bakın şimdi Estağfurullah. herkesin arabesk müzik yorumladığı bir dönemde diyor. Evet. Aslında çok cesur bir hamleydi bu diyor. Evet. Bu yüzden sordum diyor arkadaşımız. Hani ne karar verdi, ne yöneltti diyor ama Necdet abi sanki o işin içinde doğmuş gibi Evet, yani. evet, öyle. Hakikaten o Özel şekilde bir plan doğru. yok sanki Necdet Özel abi. bir seçimim yok yani ben. Özel şu müzik tarzına daha çok yöneleyim diye bir şey yapmadım. Yapmamışsınız. Yani. Öyle bir Başka bir amacım dönem olmadı. o dönemin kültürü bu. Sizin Evet, yaptığınız evet, şey. Sonucu da sizin yaptığınız iş olmuş. Doğru. Sen miydin sevgilimi çalan diye ama. O nasıl bir şey Necdet abi ya? Malum ya o. O nasıl bir Abi- patlama yarattı Abi, sizde ya. Gerçekten eve telefon açıyor. Patlama bu yani. Abi, yenge çok üzüldük. Necdet abi ne yapmış falan. Ya, hanım diyor ki, Gerçek ya, sandılar değil mi sözleri yani? Yazarak, ben de yazdım sözlerini diyor yani. Hanım da vardı sözleri yazdı. Necdet abi onun hala gerçek olduğunu düşünen var biliyorsunuz Evet. değil mi? Ya binlerce kişi Vah, bana vah, abi vah, sanki piyanist bir Ozan. anlatmışım ya. Binlerce kişi mesaj. Binlerce. Yani o kadar çok geldi ki anlatamam. Ben- Arkadaşlar bir kurgu bu. Yani bir şarkı kurgusu evet, bu ben yani. kurgu yaptım ya. Gerçek değil yani Evet, hikayesi. değil. Çok acayip ya. Yani Atina'ya konsere gittim Atina'ya. Dönüş biletimizi de 3 gün sonra yazmış adam. Madem boş oturacağız burada bir yere dedim, böyle Selami diye bir arkadaşımdır o da. Orada o işi yapan, konserleri getiren. Beni buranın bir tavernasına götürüp bir şeyler kaparım belki dedim. Gittik. Hakikaten 24 saat açık. Hiç kapanmıyor yani. Yok artık. Evet, 500 kişilik bir yer. Çok şık, küçük masalar, azar azar küçük mezeler. İlan Barbayani diye de çok güzel bir rakısı var. Oh. Full mekan. Sahnede 6 kişilik bir orkestra çalıyor. Çok güzel. Her solist çıkıyor, 2'şer tane okuyor. 120 solist çalışıyormuş orada. 120 solist. Herkes 2 parça okuyor ama. Nasıl İyi bir şarkı. şey Böyle bir sistem? düzen kurmuşlar. Çok ilginç. Evet. Neyse, çok enteresan geldi. tabii. İlginç. Kötüsü de çıkıyor. Ulan çok iyisi de çıkıyor. Falan. Bilmiyorum isimlerini tabii. Böyle dinliyoruz biz. Anlamıyoruz da ne diyor. Evet. Fakat çok güzel olanları var. Çok rezil olanları da var oralarında. Allah Allah. Ufak ufak. Hem de biz de demleniyoruz. Eğleniyoruz yani onlarla Evet. beraber. Derken bir 65 yaşlarında bir adamla 33 yaşlarında falan bir çocuk çıktı. İkisi de smoking giymişler. Baba oğulmuş, sonradan anladım. Bir şarkı okudular. O kadar çok alkışladılar ki. Allah Allah. Selami dedim ki ne yaptı bunlar şarkı? Benim şarkım gibi değil. Dedim ki ne yaptı bunlar ki bu kadar alkışladılar ya dedim. Dedi ki abi onlar baba oğul aynı kadına aşık olmuşlar. Ne? Baba oğul mu? Aman bizde cinayet edildi. Allah korusun ya. Aman dedim bu nasıl bir şey ya bu? Dedi abi adam diyor ki dedi. Oğlum arkadaşım anlatıyor. Yunanistan. Önüne pırlantalardan halılar serdim. Beni gene de terk etti diyormuş adam. Oradan da diyormuş ki benim hiç param olmadı. Saf sevgimle ona aşık oldum. Onu çok sevdim ama beni de terk etti. İkisini de terk etmiş kadın. İkisini de terk İkisini de terk etmiş. etmiş. Heh. Ondan sonra çok hoşuna gitti bu milletin. Ulan konu çok ilginç bir konu. Bana hemen aklıma attı bir faiz. Hemen dedim bunu bir İstanbul'a gidince böyle nasıl yaparım ben, Allah korusun baba oğlu olmaz. Olmaz. Kardeşle de Bizde olmaz. olmaz. Kardeşle de Olmaz. Ha, arkadaş da olur. Benim arkadaşım kim olur? Grupta çalışan çocuklar. Evet. Kanuncu desem uyumuyor. Klarnetçi desem uyumuyor. Piyanistim diyeyim dedim yani. Tabii. Piyanistim dedim. O kadar güzel bir kurgu oldu. Çok. Bir de çok kabiliyetsizimdir ben söz yazmada.
1,5 senede falan yazdım o başındaki sözü. Sevgilen güzel şey değil. Evet. Tanrı bize verdi. Efsane. Çok 1,5 senede falan yazdım bunu. Ondan sonra, hatta dediler abi bu konuşmayı koma. Koymazsan konuyu anlatamazsın. Tabii. Konuyu anlatamazsın yani. Konu nereden anlaşılacak? Falan dediler abi hiçbir televizyon yayınlamaz. Bütün televizyonlar birer kere yayınladı. Yıkıldı. Bırakın abi. Abi dediler dakika çok uzun. 6 dakika hiçbir televizyon almaz. Hakikaten televizyonlar bize tembih eder. 4,5 dakikadan fazla gelmiyor diye. 5 dakikalık parçaları yayınlayamayız diye. 6 dakikaydı bu parça. Hatta 6.05. Dedim ki yayınlayacaklar bu şarkıyı. Hakikaten daha parça çıkmadan daha stüdyoda kayıtta millet gelip Ne oluyor? Nasıl bir şey bu? Nasıl bir şarkı diye. Çok Müzisyenler, önce müzisyenler abi 15-16 kere dinliyorlar. Ondan sonra gelen kayda diyorlar biraz. Hadi canım. Şaşırdılar ya. Hadi. Eski çocuklar yani. Bizim A takımı dediğimiz. Evet evet. Neymiş bu dedi. 15-16 kere dinliyor. Abi bu nasıl bir müzik, bu nasıl bir şarkı? Çok acayip hakikaten ya. ben 54 senelik müzik hayatımda böyle bir şarkı duymadım. Böyle bir şarkı yok. Tabii. Böyle bir hikaye de yoksa. Ondan sonra da 50 sene geleceğine inanmıyorum. Gelmez. Birisi bulacaktır bir konu ama bu konu böyle bir konu herkesin ortak bir konusuymuş bu meğerse ben. Bilerek yapmadım bunu yani. Ama Tesadüf çok ben güzel. yaptım. O adamdan feyz alarak. Evet. Ama hakikaten çok kişinin başından geçmiş bu olay. Kesinlikle Necdet abi. Derken çok hala her gün telefonuma en az 20 tane arkadaşım, arkadaşlar kendi aralarında klip çekip bana gönderiyorlar. Tam kliplik işte. Herkes Evet, zaten. Biz de herkes arkadaşlarla çekiyor, yapıyorduk. 3 yani. arkadaş yapıyorlar, bana gönderiyorlar. Hala geliyor yani, hala sahnede 4 kere okuyoruz. Akşama göreceksin. En az 4 kere. 4 kere 5 kere. Ama Ozan var mı? Piyanist. Ozan yok. Başka. Ama bir arkadaşım oldu. O Ozan'la biz Instagram'dan konuştuk. Ama o benim falan dedi. evet. Yapma ya dedim, sen de efsanesin bizim için Evet, yani. evet. Ya çok güzel Necdet abi. Valla Evet. eminim ki seninle burada 3-4 saat daha otursak 3-4 saat yeni Yarımsın hikayeler. yani. O senin hikayelerin 15 gün bitmez. konuşuruz. Kesinlikle yani buraya geldiğin için, benle vakit ayırdığın için, Ben teşekkür ederim. nefesini harcadığın için çok teşekkür benim. ederim. Akşam yine nefesini harcayacaksın. Sen Onu da de helal çok et. güzel Sağ ol. bir helal olsun, Süpersin. helal olsun Valla Teşekkür seni ederim. takip ediyoruz. Büyük bir Çok zevkle teşekkür takip ederim, ediyoruz. canım Başarılarının devamını diliyorum ben. Aynı şekilde. Çok Necdet güzel abi. bir yolda ilerliyorsun çünkü. İnşallah. Allah yolunu Son, başka etsin. son bir şey rica edeyim senden. Böyle genç arkadaşlar vardır. Senin gibi olmak isteyenler. Bir yolda ilerlemek isteyenler. Evet. Belki küçük bir tavsiyen olur onlara. Bizim kanalımızda çünkü hep şarkı söyleyen Anladım. insanlar var. Anladım. Rica edeyim böyle bir... Yani temelden çalışmaları lazım. İşte biraz önce anlattık ya, bu işin temelinden başlamak lazım. Her tarz müziği dinlemek lazım. Ve çalışmak lazım. Önce müziği çözüp ondan sonra devam Ondan etmek sonra lazım. yapmak Bu iş o lazım. kadar kolay bir iş değil. Sesi çok güzel arkadaşlar çıkıyor. Allah vergisi çok güzel sesi var ama ruh olmuyor. Sesi çok güzel okuyor, çok güzel okuyor ama ruh yok. Evet. Yani hissederek, çok çalışarak, müziğin kökenine bakarak, altyapıya dinleyerek çalışsınlar. Olurlar, onlar da belli yerlere gelirler. Daha uzun süreli kalırlar. En azından benim kadar kalırlar ya. Ben 54 senedir. Abi Necdet abi Canım benim. çok teşekkür ederim. Ben geldiğiniz için. teşekkür ediyorum. Arkadaşlar size de sevgi selamlar. Bugün böyle muhteşem bir gün yaşadım. Allah size de nasip etsin. Necdet abi izleyin, takip edin. İzleyin Ben işte. teşekkür ediyorum. Canım benim. Hayırlı günler. Sağ olun. Görüşürüz. Thank you.